Rusya'da devlet başkanlığı seçimini beklendiği gibi Vladimir Putin yine kazandı. Oyların %87'sini alan Putin hem destek oranını tarihi bir zirveye taşımış oldu. Hem de tabii 6 yıl daha Kremlin'de kalmayı garantiledi. Ve enteresan da bir şey oldu. Zafer konuşmasında ilk kez Navalny andı. За поддержку и это доверие. Спасибо большое. Vladimir Putin 5. kez Rusya Devlet Başkanı seçildi. Oyların yaklaşık %88'ini alan Putin destek oranını zirveye taşıdı. Katılım oranı da rekor kırdı. Seçmenlerin %74'ü sandığa gitti. Putin zafer konuşmasında bu noktaya dikkat çekti. Народов Российской Федерации. Katılım yüksek oldu. Çünkü insanlar ilerleme için sandığa gitti. Çok büyük kalkınma planlarımız var. Halk bunu hissetti. Bizi korkutmaya, irademizi bastırmaya çalışsalar da başaramadılar. Tarihte kimse bunu başaramadı. 1999 yılından beri Rusya'yı yöneten Putin 2030'a kadar iktidarda kalmayı garantiledi. Ezici seçim zaferi sonrası özellikle Ukrayna'da atacağı adım merak konusu. Yeni taarruz emri vermesi bekleniyor. Putin ipucu vermezken Ukrayna'ya asker yollamayı tartışan Fransa'ya tepki gösterdi. Rusya ile NATO arasında olası bir çatışmanın tam kapsamlı 3. Dünya Savaşı'ndan sadece bir adım uzakta olacağı herkes için açık. Kimsenin bunu istediğini düşünmüyorum. Fransa'nın çatışmayı tırmandıran ve kışkırtan bir rol üstlenmemesini isterdim. Putin sürpriz bir çıkış da yaptı. Geçen ay hapishanede ölen muhalif lider Alexei Navalny'nin adını ilk kez andı. Ölmeseydi takas edecektik dedi. Bay Navalny'e gelince evet kendisi vefat etti. Bu her zaman üzücü bir olaydır. Hapishanedeki insanların vefat ettiği başka vakalar da yaşadık. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde olmadı mı? Defalarca. Bu arada size şaşırtıcı bir şey açıklayacağım. Bay Navalny'nin vefatından birkaç gün önce takas edilmesi teklifini kabul ettim. Geri gelmemesi şartıyla onay verdim. Ama öldü. Böyle şeyler olur. Yapacak bir şey yok. Navalny'nin ölümü sonrası Putin'e muhalefet etme görevini devralan Yulia Navalnaya Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği'nde oy verdi. Oy pusulasına eşinin adını yazdığını söyledi. Diğer seçmenlerden destek sloganları aldı. Batılı ülkelere göre Putin sonucu baştan belli olan bir seçimi kazandı. Beyaz Saray muhaliflere yarışma şansı verilmeyen seçimler ne özgürdü ne de adil açıklaması yaptı. İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, seçimi çalan Putin modern zamanların Stalin'idir diye konuştu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ise Rus diktatörü yeni bir seçim simülasyonu yaptı. Bu kişi Lahey'de yargılanmalı dedi.